Merhabalar efendim. Bugün yine merak edilen bir konuyla karşınızdayım. Aslında bu konuyu konuşmuyoruz, konuşmaya da korkuyoruz, utanıyoruz. Erkekler kendilerini rakip olarak görüyor. Kadınlar hala farkındalık noktasında bilgileri yok. Kadınlar hakkında çok fazla yanlış anlamaya neden olan bir konu. Vibratörleri konuşacağız, vibratörlere odaklanacağız. Cinsel sağlık ve tatmin konusunda ne kadar fazla yanılgı olduğunu aslında bu videoda göreceksiniz. Vibratörlerle ilgili 10 yaygın miti, yani gerçek olmayan inancı konuşacağız. Bunlar neden doğru değil ve gerçekleri konuşacağız. Eğer bu konuda siz de bilinçlenmek istiyorsanız ve daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız videonun mutlaka sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Vibratörler hakkında pek çok mit ve yanılgı var. Bunların hepsini tek tek çözeceğiz. Toplumsal tabular, yanlış bilgiler, cinsel eğitim eksiklerimiz işte ne yazık ki bundan kaynaklanıyor. Birinci mit, vibratörler yalnızca kadınlar içindir. Gerçek ne biliyor musunuz? Gerçek vibratör sadece yalnızlıkla da ilişkilendirilmemeli. Partnerli ilişkilerde kullanılabilir. Çiftlerin cinsel hayatını daha eğlenceli, daha tatmin edici, daha doyurucu hale getirebilir. Vibratör sadece kadınlara kişisel yönelik bir zevk aracı değil. Aynı zamanda cinsel iletişim ve keşif aracıdır aynı zamanda. Neden yanlış? Çünkü çiftler vibratörü partnerleriyle birlikte kullanarak daha fazla zevk alabilirler. Ayrıca vibratör kullanmak cinsel ilişkiyi geliştirmek için de bence bir araç. Çalışmalarda bunu gösteriyor. Ve bir kadın vibratör kullanıyorsa yetersizlik göstergesi değil, bir erkek de vibratör kullanabilir. Kadınlara özel bir alet değil. İkinci mit, vibratör sadece orgazm olamayanlar için gereklidir. Evet, biz cinsel tıp uzmanları vibratörü cinsel istek arttırmak amaçlı yazarız. Orgazm olamayan kadınlar için yazarız. Menopozdaki kadınlara da yazarız. Ama ki vibratör orgazm olamayan kişilere yardımcı olur, doğru, ama orgazm olan kadınları da ya da erkekleri de farklı bir duyum seviyesine çıkarabilir. Farklı haz seviyeleri yaratabilir. Bazen kadınlar o klitoral uyarı ve göz temasına ek olarak daha derin bir deneyim vibratörle yaşayabilir. Orgazma ulaşmak için sadece bir araç değildir vibratör. Kadının kendi cinsel keşfi için, zevkinin arttırılması, hazının arttırılması için de kullanabilir. Kısacası herkes cinsel haz aracı olarak vibratörü kullanabilir. Üçüncü mit, vibratör kullanmak cinsellikteki doğal bağı zedeler. Gerçek şu ki vibratör kullanımı cinselliği zedelemez. Bunun yerine cinsel hazzı arttırır ve partnerinizle yaşadığınız bağı güçlendirir. Bu karşılıklı rızaya dayanan bir deneyim. Yani ikinizin de istemesi önemli. Neden yanlış? Çünkü cinsellikte güven, açıklık, saygı, hani açık iletişim çok önemli dedik ya. Vibratörler bu unsurlar dahilinde sizin partnerinizle cinselliğinizi daha yakın, daha zevkli hale getirebilir. Karşılıklı rıza olduğu zaman. Dördüncü mitimiz ne? Vibratör kullanımı erkekleri yetersiz hissettirir. Şimdi burada bir duralım. Bizim ülkemizde ve tüm dünyada vibratörü ne yazık ki erkekler kendilerine rakip olarak görüyorlar. Gerçekte vibratör rakip değil. Çünkü zaten hiçbir erkek vibratörle yarışamaz. Böyle bir şey yok. Çünkü vibratör titreşimle çalışan, o refleks mekanizmaları devreye sokan, yani bedendeki refleks mekanizmaları devreye sokan, sinir uçlarını aktive eden ve hızlıca genital bölgenin kanlanmasını sağlayan bir cihaz. Hiçbir penis bu şeyi yapamaz. Kaldı ki olaya penis olarak da bakmamak lazım. Gerçek şu ki vibratör partnerlerin zevkini arttırır. Rakip olarak görmemen gerekiyor. Bunu kendine yardımcı silah olarak görebilirsiniz sevgili beyler. Cinsel ilişkiyi daha heyecanlı hale getirir. Çünkü kadın bir kere orgazm olmaz. Kadın çoklu orgazm yaşar. Öyle olunca hani boşaldı, bir daha cinsellikten soğumuyor. Birkaç kere cinselliği yaşatabilirsiniz vibratörleri kullanarak partnerlerinize. Yeterlilikle ilgili bir konu değil. Yani ne erkeğin ne de kadının yeterliliği ilgili bir şey değil. Vibratör bir rakip değil, bir yardımcı. Bu şekilde bakın. Bu tür düşünceler, yani rakip olarak gördüğünüz zaman toplumsal normlara, gerçekten bilinmeyen kaygılara dayanıyor. Yani gerçekte böyle bir şey yok. Ne yazık ki bu şekilde bir toplumsal tabudan dolayı böyle hissediyorsunuz.
Farklı zevkleri keşfedersiniz ve cinsel iletişim kurmak için de bence mükemmel. Aletler, birlikte yaptığınız keşifler ilişkinizdeki güveni ve yakınlığı aslında arttırır. 5. mit, vibratörler yalnızca klitoral uyarı için kullanılır. Şimdi çok farklı vibratör çeşitleri var. Bununla ilgili devam eden bir video serim de olacak. Kime hangi vibratör, nasıl vibratör seçmeliyiz gibi. O zaman vibratörlerin detaylı anlatımını anlatacağım size. Bu 5. madde klitoral uyarı için geçerlidir. Gerçekte vibratörler sadece klitoral değil. Çünkü kadın genital bölgesi veya erkek genital bölgesi zaten sinir uçlarından çok aktif olarak zengin dokular. Yani erektil dokular. Vajinal kullanılabilir, perine bölgesinde kullanılabilir, anal kullanılabilir, G noktasında kullanılabilir, C noktasında kullanılabilir, meme ucunda, bedenin farklı bölgelerinde kullanılabilir. Her kadının zevk noktası farklı ve farklı vibratörler her bir kadına farklı hitap edecek şekilde üretilmiş ve tasarlanmıştır. Ve her kadının ve erkeğin cinsel ihtiyaçları da farklıdır. İşte vibratörler bu farklılıkları göz önüne bulundurarak üretilmiş. Siz de bu noktada bundan yararlanabilirsiniz. 6. madde, vibratörler doğallıktan uzak, yapay bir zevk sağlar. Gerçek şu ki vibratörlerin sağladığı zevk doğal bir zevkle tabii ki kıyaslanamaz ve rekabet de etmez. Aslında vibratörler cinselliğin keşfi, bedenin keşfi, cinsel zevkin keşfi ve derinliği noktasında aslında işe yarayan cihazlar. Cinsellik ve haz deneyimi bireysel, kişisel bir deneyimdir. Doğal cinsel haz her bir birey için farklı. İşte vibratörler de bu doğal hazda bir tamamlayıcı unsur, tamamlayıcı bir araç olarak kullanılabilir. Bireyin kişisel zevkini doğal yollarla keşfetmesine yardım eder. Yani olaya bir böyle bakmak lazım. 7. maddeye geldiğimiz zaman da vibratörler cinsel ilişkiyi gereksiz hale getirir. Şimdi düşündüğüm zaman gerçek şu ki vibratörler cinsel ilişkiyi tabii ki gereksiz hale getirmez. Aksine cinsel ilişkiyi zenginleştirir. Yeni bir boyut katar, derinlik katar. Partnerle birlikte farklı yöntemleri deneyerek yeni duygusal ve fiziksel deneyimler yaşama şansını arttırır. Neden yanlış bu mit? Cinsel ilişki bir çiftin cinsel bağını güçlendiren bir deneyim. Vibratör bu süreci geliştiren, destekleyen yardımcı araçlar. Buna sadece eşlik edebilir, engellemez. Öyle bakın olaya. Ve 8. mit, vibratörler sadece gençlere uygundur. Yani böyle bir algı var, gençler kullanır gibi. Gerçek şu ki vibratörler her yaş grubu, kadın ve erkek için uygun. Ağırlıkta tabii ki kadınlar kullanıyor. Yaş ilerledikçe kadınların cinsel tatmin ve arayışları da değişiyor. Vajinal kuruluk ve işte başka problemler nedeniyle. Özellikle o menopoz dönemi sonrasında biz kadınlara o vajinal kuruluk noktasını destek amaçlı biz vibratörleri özellikle öneriyoruz. Çünkü orgazm olmayla ilgili problemler yaşarlar. Toplumsal mit olarak böyle işte cinsellikten uzaklaşırlar. İşte kadınlığın bitti falan gibi. O noktada vibratörler kadının bu kaybettiği süreci desteklemek noktasında destek olur. Bu mit kısacası yanlış bir mit. Neden yanlış? Çünkü yaş cinsel sağlığın ve tatminin önünde bir engel değil. Hangi yaşta olursak olalım yaşlılarda cinsellik yaşar. Cinselliklerini daha derinlemesine menopozdaki kadınlar vibratörlerle keşfeder. 9. madde, bazıları şöyle düşünür. Vibratörler pahalıdır. Ve ne gerek var ki? Gerçek şu ki vibratörlerin fiyatları çok geniş bir yelpazede. Yani çok uç fiyatlar da var, çok düşük fiyatlar da var. Buradan adını söylemeyeceğim ama bu alışveriş siteleri var ya hani hepimizin aldığı. Onların hepsinde farklı modeller, uygun fiyatlı modeller var ve gerçekten kaliteli, uygun fiyatlı ürünleri bulabilirsiniz. Cinsel sağlık ürünleridir bunlar ve cinsel sağlık ürünlerinin kişisel bakımın bir parçası olarak görmemiz gerekiyor. Buna yaptığınız yatırım, cinselliğinize yaptığınız bir yatırım, zevk ve mutluluğun bir parçası. Böyle düşünmek lazım. Her vibratörün de pahalı olması gerekmiyor. Her bireyin bütçesine uygun farklı seçenekleri bulabilirsiniz. Burada kritik olan şu, tıbbi silikondan üretilmiş olmasını tercih ediyoruz ve bunlar kişisel bakım ürünleri olduğu için herkesin vibratörü kendine özeldir. O kişi kullanır. Son olarak 10. mit. Bu mit çok yaygındır. Vibratör kullanımı bağımlılık yapar, gerçek cinsellikten keyif alamam. Gerçek şu ki vibratör kullanımı herhangi bir cinsel aktivite gibi düşünmemek lazım. Sağlıklı bir deneyim, cinselliğin keşfi ve kadınlar için aslında vibratör
partnerine bağlanması, partnerindeki, çünkü vibratörle yüzeyel hissedersin. Dokunma yoktur, temas yoktur, öpüşme yoktur, ön sevişme yoktur. İşte bağımlılık yapmak yerine partnerine olan ilgisini arttırır. Kadının kendi cinselliğini keşfettiği noktada partnerine kendini açık iletişimle anlatma şansını arttırır. Bağımlılık yapmak yerine cinsel zevki arttırır, özgüveni güçlendirmesine yardımcı olur. Cinsel hazzı arttıran her şey bağımlılık yapar diye bir düşünce yanlış. Vibratörler sadece bir araç. Duygusal ve fiziksel deneyimlerin zenginleştirilmesine yardımcı olur. Sonuç olarak cinsellikte vibratörlerle ilgili böyle çok yaygın 10 miti konuştuk. Farklı mitler de var. Bu yanlış anlamalara sahip olsa da modern dünyada cinsellikte önemli bir yere sahip. Bu mitlerin yanlış olduğunu bilerek sağlıklı cinsellik yaşamak istiyorsak, cinselliğimizi daha eğlenceli hale getirmek istiyorsak açık iletişimde kalmalı, kendi bedensel bölgelerimizi keşfetmeli, zevk noktalarımızı keşfetmeli ve bu şekilde vibratörleri kullanarak keşif sürecinde bize destek olmasını sağlarsak bu mitleri kırmamız son derece normal, doğal. İnsanların bilinçli ve özgür bir şekilde cinsel sağlıklarını keşfetmelerine olanak sağlar. Son olarak vibratörlerden korkmayın. Herkesin kendine ait bir vibratörü olabilir. Hangi tür vibratörden nasıl hoşlanıyorsunuz, nasıl bulacaksınız, nasıl alacaksınız konusu bir sonraki videoda. Takipte kalın efendim. Bu konuyla ilgili merak ettiğiniz başka şeyler varsa yorum yazmayı unutmayın. Sağlıklı, keyifli, mutlu bir cinsel yaşam dilerim.